6 yıldır yaşadığımız karavanımızla 81 il Türkiye turumuzun 9. ayında 14. şehrindeyiz. neredeyiz? Kayseri'deyiz. Biz geldik Kayseri. Merhaba Kayseri, biz geldik. Şu motorunu da çalıştırmasalar cennet gibi yerdi ya. Gel. Gel. Gel paşam. Burnun yine toprak içinde. Nereleri karıştırdın acaba? Buldun mu köstebekleri? Özgür Bili. Buldun mu köstebek? Bulamadın mı? Ama bütün otları bulmuşsun. Oo, pasaklı Max. Evet, baksana burnuna. Ama diyor. O burnun hali ne? O burnun hali ne? Bu burnun şuraların. Kumlara girmiş. Toprakları kazımış. Evet. Max ne diyorlar sana ya? Hı? Ne diyorlar paşam? Ne oldu? Ne duydun? Yalnız yer çok güzel. Değil mi Max? Ne var? Ne oldu? Gel. Gel. Nereye gidiyorsun geldiğinde gidiyorsun? Ne oldu kuzum? Ne oldu? Niye bağırdın? Oyun vakti. Ha? Oyun vakti. Evet. Çünkü elimizde kamera var. Kahve yapıyorum. Olur. Gel buraya. Çabuk buraya gel. Seni eşek. Nereye kaçtın? Max geliyoruz. Hayır. Gel buraya. Ne yapıyorsunuz? Max'le kovalamacı oynuyoruz. Geldim. Çok hızlı koşuyor. Bence sen geriye dön. Geldi bile baksana. Evet. Kimi yememiş. O yüzden o kadar Evet. çabuk gelmiş geriye. Bu sefer kalabalık geliyorum. Seni izleyenlerin hepsi burada. Eşek.
Oh, Buyurunuz efendim. teşekkür ederim efendim. Kahve hazır. Evet dostlar, Karavanla 81 il Türkiye turumuzun, ayağımı da oraya koymayayım değil mi? Ayıp denen bir şey var yani. Karavanla 81 il Türkiye turumuzun 9. ayındayız. 6 9. yıldır ayı içinde yaşadığımız ve kendi yaptığımız bu muhteşem karavanımızda 9 ay önce çıktığımız 81 il Türkiye turunun 14. şehri Kayseri'ye geldik. evet, Kayseri'de çok güzel bir yere geldik bence. Ben hayran oldum buraya. Her çok açıdan güzel. başka bir güzelliği var gerçekten. Bu tarafa dönünce başka bir vadi içinde su görüyorsunuz. Karşımızda kayalar, yine önümüzde gölet ama yine su var. Bu tarafa dönüyoruz. Yine su var. Yine Aladağlar gözüküyor bu taraftan. Drone'la çekip gösteririz oraları da. Evet. Bu tarafa dönüyorsanız Erciyes var arkamızda da. Acayip güzel bir yer bulduk. Valla çok keyifli bir lokasyona denk Şu geldik. su motoru olmasaydı. Evet, hani mikrofonlardan ne kadar alıyor bilmiyorum ama sabahtan beri bizim beynimizin etini yedi diyebilirim. Dün akşam üzeri geldik biz buraya. Gayet sessiz, sakindi. Çekim yapmadık. Keşke yapsaymışız dedik Evet, yani. insan yok. Kimse gelmiyor. Hayvan yok. Sadece kuşlar ötüyor. İşte bir rüzgar sesi geliyor arada. Bir de şimdi su motoru. Şansınıza. Ve bulunduğumuz lokasyonun, yani Kayseri'de bizim bulunduğumuz bu lokasyonun, sizin biraz önce izlediğiniz o arka dağların hemen arkası Nevşehir. Evet. Yani eee, o görüntünü koyarsın buraya. Şuradaki şu çıkıntılı dağları biz Nevşehir'den çıkarken çekmiştik Evet. karşıdan. Ne kadar Mazı gözüküyor bilmiyoruz ama Mazı'ya demiştik. gelmeden hemen Evet. önce o Sobesos antik Sobesos kentiyle Antik Mazı'ya Kenti'nde. giderken hemen şu görüntüyü bu taraftan görmüştük aslında. Akşam fark ettim ben orası Evet. olduğunu böyle. Haritadan da kontrol ettik. Çok efsane bir doğası var. Nevşehir'e, Aksaray'a, ikisinin karışımı bir yer gibi burası. Kayalar var, mağaralar var Evet. ama daha yeşil. O yüzden daha da çok hoşumuza gitti belki de. Evet. Kayseri'nin ilk konak noktası, ilk video noktası. 14. şehir 9 ayda. Evet, 9. aya geçtik. Yani 9. ayı doldurduk aslında. Geçtik sayılmaz. Ve bugün ayın kaçı? 11. 4 gün sonra karavan hayatımıza tam başladığımız gün olacak. Karavan Evet, hayatımızın yıl dönümü. evet, yıl dönümü. 15 Haziran'da bitirmiştik Evet. karavanı ve yerleşmiştik. Vay be. Zaman su gibi akıp geçiyor. Bir şey diyecekmişin gibi geldi de ama bakıyorum Evet suratına. ama manzaraya dalınca. Ya şimdi yeni takip edenler ya da işte geçtiğimiz yazdan bu yana takip edenler diyelim. Hı hı. Bizi genelde hep karavan içinde görüyorlar. Evet. Ama biz yazları bile hep karavan içinde oturuyoruz gerçekten gördüğünüz gibi. Aslında Evet. manzaramız muhteşem. Ama manzaraya zaten hakimiz. Evet. Yani karavanın içi çok ferah olduğundan Evet. dolayı ve her tarafımız cam olduğundan dolayı manzaraya hakimiz. Hem Ama camlar hem şu koca kapı. sizler karavanın içinde sıkılmayın. Hadi ben sizi dışarı çıkartayım. Biraz Evet. dışarıda manzara keyfi yapalım. Onu düşünüyordum da nasıl ifade etsem bilemedim bir anda. Ben anladım seni. Şu tarafa şu manzarayı Şu gösterelim manzarayı. önce arkadaşlar. Tamam. Nerede kemiği? Hani Yedi. kemik? Yok yemedi, dolaştırıyordu. Kemik nerede? Nerede bıraktın kemiğini? Hadi al gel. Şöyle bıraktım senin kahveni. Oh, ot battı ayağıma. Fıtı 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 fıtı. Yalnız onun muhteşem tek kötü tarafı sulak alan olduğundan dolayı bir tık sinek var. Onun haricinde çok güzel. Tersi çevireyim de o tarafa dönük olmasın mikrofon dedim. Ben de öyle yaptım. Oh. Sinek yine yani sulak alan ama küçük sinekler var. Evet evet. Bu bölgede yani bu barajın etrafında Akköy Barajı
Evet. diye geçiyor burası. Aslında küçük bir yerleşimin ufak Baraj bir göleti. barajı. Göletin etrafında çok fazla karavanla konaklanılabilecek yer var. Ama çok ufak bir dipnot. Toprak ve zemin balçık gibi. Hani yağışlı havalarda buraya gelmeyin. Çıkamazsınız. Evet. Traktör de çıkartamaz sizi. Yani yolları zor değil ama yağışlı havada gerçekten toprağa sıkıntı ki dün akşam yağmur yağdı biz buradayken. Ufak bir yürüyüş yaptık. Terliklerimizi çamurdan zor çıkarttık. Evet evet O çok kadar topluyor ki yani aracı hareket ettirmemek lazım yağışlı havalarda. Evet. Biz hava durumunu kontrol ederek geldik. Zaten yer çok güzel. Kalırız diye düşünüyoruz. Ama ekmeğimiz yok. Evet. Suyumuz bitmek üzere. Son Muhtemelen. 5 litremiz var. Evet, çok uzun kalmayacağız ama bu akşam buradayızdır. Evet buradayız. Değil mi? Bu akşam bitmeyiz. Ekmek yaparız. Nasıl olsa artık ocak üstü fırınımız var. Tabii canım onun bir hakkını vermek lazım. Mersin'de sıcaklara yakalanmaya başlamıştık. Son videosu hariç. Evet. Bayağı sıcaklar başlamıştı. Ama gördüğünüz gibi üstünde hırka var. Güneşe rağmen. Buralar 20 derecelerde. Hatta 20-21 derece civarı gündüz. Evet. Akşam 10 derecelere düşüyor. Bayağı battaniyelere geri döndük. Evet gece çok serin oluyor. Gece bayağı serin oluyor. Ama şunu söyleyeyim hemen videomuzda ya nedir sizin bu sıcaklardan çektiğiniz diyenleriniz olacaktır. Bilmeyenler için hemen ufak bir hatırlatma. Gülden'in güneş alerjisi var. 30 derece ve üst sıcaklıklarda alerji tetiklenip kabarmaya başlıyor ve kaşıntı başlıyor. Bu sebepten dolayı biz biraz yazın güneşle köşe kapmaca oynuyoruz. Evet. Az önce de bulut var diye rahat rahat çıktık böyle ama. Evet. Birazdan görürsünüz Aslında ilerleyen güneş var. dakikalarda üstüne bir şey alır ya da bir gölgeye kaçarız ya da en kötü karavanın içine kaçarız. Gerçi şimdi biz biraz kahve keyfi yaparken ne yapsın arkadaşlar da bir kuş bakışı görsünler mi burayı? Görsünler biz de görelim. Tamam. Şuranın yukarıdan manzarası çok güzeldir eminim. O zaman hadi drone görüntülerine geçelim.
Rüzgar çıktı. Rüzgar geldi peşinden. Nasıl ama? Manzara çok güzel değil mi? Etrafta hiçbir şey yok, yerleşim yok, yerleşke yok. Bir insan var, 1000 insana bedel. Editlerken duyacağız artık sesinin ne kadar geldi, ne İnşallah kadar çok gitti. almamıştır. Mikrofonları ona göre ayarlamaya çalıştık ama. Vallahi. Rüzgar böyle esince bak ses azaldı. Evet, o Bana tarafa da az ittiriyor geliyor. çünkü. Evet. Ya, enteresan bir coğrafyada yaşıyoruz arkadaşlar. Biz Türkiye'nin her karesini çok seviyoruz. Gerçekten öyle. Baksanıza, yani bambaşka bir doğanın içerisindeyiz şu anda. Mesela o işte önceki geçtiğimiz Nevşehir'den Hı hı. geçerken bu kayaları gördük ama burada böyle bir yer olduğunu bilemiyorsun işte oradan giderken. Yakınına gelene kadar gözükmüyor. Yok, doğa çok güzel. Bu Nevşehir çevresini ben çok beğendim. Acayip güzel. Burası mesela Kayseri'nin alt Kayseri, Niğde, Nevşehir köşesi gibi bir yerdeyiz şu Evet, anda. Öyle bir içeri evet. bir girinti var. Arka tarafımız hemen Soğanlı diye geçiyor. Orada da bir dünya kilise var. Çünkü gider misin? Çünkü Kapadokya'nın bir ucu Tabii bu Soğanlı taraf tarafı. Kapadokya'ya bağlı yine. Kayseri de Kapadokya dahilinde. Ee, ve en yakın tarafı aslında işte hemen az ilerisinde Sobesos antik kenti Evet. vardı. Öbür tarafta kiliseler, mağaralar, yine bir sürü yapılar var. Buradaki küçük yerleşimlerin içinde de mağaralar var. Mağara yerleşimleri var. Ama Ama hiçbiri birçoğu evet isimlendirilmemiş. isimlendirilmemiş, bir çalışma yapılmamış ya da işte gezdiğimiz diğer yerlerdeki gibi böyle desenler, freskler, resimler yok içlerinde. Bakalım Kayseri'de nereleri gezip göreceğiz. Ama bence çok güzel bir başlangıç oldu. Bence de çok güzel, çok keyifli bir başlangıç oldu. Bakalım devamında neler bekliyor bizi bilmiyoruz. İnşallah güzel şeyler beklesin. İnşallah. Niğde'ye girerken de böyle çok heyecanlanmıştık. Ama çok hızlı Ama geçip ama gitmiştik. Niğde'de gördüğümüz yerde konaklayamamıştık. O bir Evet. işaretti yani bizim Evet, için. Niğde'ye de böyle Acıgöl'e gitmiştik böyle. Evet. Manzarası yine çok güzeldi ama neyse Kayseri'ye dönelim. Kayseri'ye dönelim. Çok fazla Niğde, Nevşehir çok karıştırıyoruz ortalığı. Evet, Kayseri. Kayseri'de şimdi videolar çok uzaktan gelmiyor arkadaşlar. 2 video geriden geliyoruz sadece. Yani bir Yani bir hafta hafta 10 geriden gün en geliyor. fazla. Evet. O yüzden Kayseri'de bizim bilmediğimiz ama sizlerin bildiği gezilip görülesi yerler ya da burası ve benzeri Doğa harikaları. doğal harikalar, doğa güzellikleri. Şimdi kimine göre burası boş bir manzara, baraj var ama bize göre burası bir cennet. Tabii canım. Hani bunun gibi yerler, işte şuraya gidin kesin beğenirsiniz dediğiniz yerler varsa bunları lütfen yorumlara yazın. Evet, Sevgili tavsiyelerinizi Kayserili şimdiden arkadaşlar. bekleriz. Çünkü Kayseri'ye daha yeni adım attık. Muhtemelen buradan sonra Soğanlı Vadisi tarafına gideriz bu kadar yakındayken. Evet. Ama tavsiyelerinizi de hemen listemize ekler. Rotamızı ona göre oluşturmaya çalışırız. Araştırdık yine bol bol konumumuz var Kayseri'de gezip görebileceğimiz. Çok fazla var. Şimdi bunu neden videonun başında söylüyoruz? Evet. Mersin'de birçok arkadaşımızla görüştük ama birçoğuyla da görüşemedik maalesef. Çünkü geç bize ulaştılar. Sadece YouTube videolarından takip ederseniz muhtemelen biz çoktan gitmiş oluruz oralardan. O yüzden Instagram ve Facebook ya da Facebook kullanıyorsanız oradaki hikayeler bölümünden takip ederseniz daha güncel paylaşımlar var orada. Evet. Ya da işte şehrinize yaklaştığımızda bize öncesinde haber verirseniz geldiğimizde yine haberleşiriz. Evet, bir çay içmiş oluruz, bir kahve Evet. içeriz, 2 sohbet ederiz. Öbür Keyifli türlü biz vakit gittikten geçiririz. sonra üzülüyoruz yani karşılaşamadık diye. Evet. Şuradaki ağaç sanki hep bir adam varmış gibi geliyor orada. Biri dikiliyormuş orada gibi. Tek başına. Orada rivayete göre bir adam sevdiğini bekliyormuş. Ha. Sonra ağaç mı Gelmemiş, olmuş? adam ağaç olmuş. Bekleye bekleye ağaç olmuş. Tabii. Bu çok daha mantıklı. Bazı duyduğumuz rivayetlere göre. Aynen öyle yani. Özellikle o Kızlar Kayası'ndaki Evet. rivayetlerden sonra bence benim rivayetim daha olası. Evet. Ya da Hemen işaret yapalım. Bekleyen adam ağacı diye. ya da Konya. Konya. Bir rivayette biz yazalım ne olacak?
Bir burun gördüm sanki. Tabak sesleri gelince Max hemen burada. Ne oldu? Acıktın mı? Saat daha çok erken senin mama saatine. Kemik de yedin. Hatta kemiğinin yarısını dışarıda bıraktın. Yine bunu yerim. Kafanı çekebilir misin? Manzaranın keyfini çıkartanlar da bugün. Max telefonu almış önüne. Sosyal medya uzmanımız. Max günün hikayelerini paylaşıyor şu anda. Siz ne alemdesiniz küçük hanım? Mayamızı eritiyoruz biz de. Hmm. Bir hamurdan 2 tarif çıkartacağız bakalım bugün. Telefonu ben alayım. Senin günlük telefonla vakit geçirme saatin doldu. Ekran süresi bu kadar Max'in. Ekran süren bu kadar kuzum senin. Evet. Çok fazla ekran. Ben geldim. Geldim. Çocuklara telefon zarar. Gerçi Max artık çocukluğu geçti. Evet. Delikanlı o. Kocaman. Abi oldu o. Değil mi kuzum? 5 yaş. Köpekler için normalde yıllardır hep işte 1 yıl insan yaşıyla 7 yıl diyorlardı. Şimdi o süre değişmiş. 5 yıla düşmüş, evet. Geçen öyle bir yazı okudum. Allah Allah. Evet. Ve mesela ilk 1 yıl içinde aylara bölmüşler. İşte ilk 6 ay ergenliğe kadar geliyor. Ondan sonrası yavaşlıyor nasıl oluyorsa. Kim neye göre yapıyor Ya bu evet, öyle bir hesabı yazı ya? vardı. Ama hep Çok eskiden enteresan. öyle denirdi. 7 yıl. Ya Öyle baktığın, olursa Max bizden yaşlı bu arada. tabii canım, baktığın zaman şimdi Homo sapienslere gittiğin zaman 17-18 yaşında ölen bir Homo sapiens yaşlı olarak ölüyor. Çünkü o kadarmış zaten O ömür. zamanki ömürler. Evet. Yani Boncuklu Höyük'teki evet. görevli söylemişti değil mi? Ortalama yaş 35'miş mesela Yani orada. Höyükler döneminde öyleymiş. yine bizim sıkıcı tarih muhabbetimize takılmasın arkadaşlar. Biz kendi aramızda yaparız o sohbeti gene. Oh! Yalnız ben senden öteki unu da isteyeceğim. Bu un az çünkü. Vereyim. Bekle Max. Ah, Max geldim. Geldim. Yakışıklı çocuk. Benim yardımına ihtiyacın yok değil mi? Şu anda yok. Karıştırayım mı onu? Çok her tarafım Max ama benim. Benim her tarafım Max ama. Yemeğe şey karıştırmayayım, tüy. Bu karıştırılmayacak, yoğrulacak. He, o iş benlik değil o zaman. Hiç yoğuramayız değil mi Max? Max'e verelim, Max yoğursun. Hı. Max, sen yoğurur musun? Bakışlara bak. Tolga diyor, ne diyorsun sen ya? Max patilerinle böyle, kedi olsa yoğurur ama bak. Patilerinle böyle Max de yapıyor yoğuracaksın. aynı hareketi. Yatağa Evet. çıkıp şurada yastıklarımıza bir güzel yapıyor onu. Ama o 4 patiyle yapıyor, onun içine sığamaz. Yok, Max yapmasın. Çok tatlı olur. Ay. Tatlı yapacağımız zaman Ulu. Max'e yaptırırız. Uf. 3-2 dedim değil mi? 3-3. 3-2 dedim. 4. 3-5. Yani 4. Senin matematik hesabına döndü.
Hiç alakası yok Sen benim öyle matematik hesaplıyorsun ya. hesabımla. 3, Hayır 5, canım. 8, 9, 32 diyorsun falan. Ama hesaplıyorsun doğruyu yani. Hiç alakası yok benim. Öyle bir matematik hesabım yok. Sen öyle hesaplıyorsun. Doğruyu buluyorsun ama ben anlayamıyorum nasıl hesapladığını. Çünkü çok enteresan rakamlar geçiyor arada. Tolga geldiyse kesin bir şey vardır diyor. Şuraya alsana. Gel. Eksi. Gel. Bir dakika. Suyu çekmiş çocuk. Ya. Daha çok bize bakacakmış gibiydik ama. Hep beraber aynı köşeye toplanıyoruz. Koculu koculu koculu. Yakuşuklu yakuşuklu. Çok enteresan değil mi bak? Buğdaydan yani çevredeki bir ottan. Evet. Sen onu al, eğir, toza dönüştür, un yap. Sonra bunu suyla karıştırmayı düşün. Bunun ekmek olduğunu düşün Ya işte hani ve onu bir şeyle... ye bunu yani. Evet. Nasıl becerdiniz? Nasıl? Çok enteresan. Ed Stafford var ya. Evet. O mesela böyle işte Amerika'da yerlilerin olduğu yerlere bırakıyorlar onu. Hı hı. Yerlilerden hangi otlardan ekmek yaptıklarını falan öğreniyor. Evet. O adam direkt doğada onu yapıyor. Evet Hani işte sen bunu kendileri yapıyorsun ya. yapıyorlar. Tabii canım, Doğada biz hazır mesela unu alıyoruz işte. adam o otu bulup iki tane taşın arasına koyup Eziyor. eziyor. Onun iyice tozunu çıkartıyor. Sonra onu kurutuyor. Ottan dönüştürdüğü için. Kurutuyor falan. Sonra su buluyor. Bir iki damla su döküp onu hamura çeviriyor falan Evet. böyle. İşte yani ilk bulanlar işte. Çok Ya. enteresan insanlar. Nereden akıl ettin de? Evet yani oradaki bir ot yani etraftaki bir ot. Ya da nasıl bulundu? Çok ilginç. Bak biz kendi aramızdaki sohbetleri yansıtmayalım dedik. Bak yine gidiyor. Ama öyle şimdi şu üstündeki buğday resimlerini görünce direkt onu düşünmeye başladım. Konuşuyoruz zaten bunları da. Çok ilginç yani. Şu çağda olduğunu düşünsene. Açlıktan ölmüştük. Bu Tabii çağda canım. kimse de yok öyle bir yaratıcılık yani öyle bir şey. Yok, şu an herkes hazır. Ha, ya şeyin bile işte domatesin doğranmışı, ondan sonra yok ıspanağın kesilmişi, soyulmuşu, temizlenmişi. Hep kolaylık. Ama işte bu şey değil. Bir film izlemiştik hatırlıyor musun? İdiokrasi diye. Evet. Yani ona doğru çok hızlı Öyle gidiyoruz. öyle. Çok hızlı gidiyoruz yani. Ve toplumlar bilinçli şekilde aptallaştırılıyor. Bilerek ve isteyerek. Sırf birileri egemenlik sürsün diye. Yani ufacık bir azınlık rahat edecek diye koca toplumlar, bunu global söylüyorum, hani sadece Evet. Türkiye için Evet, evet. değil bu. Düşünmeden, sorgulamadan var olan tüketme üzerine kurulu bir çağda yaşıyoruz işte. Sana tabak vereyim mi? Olur. Şunu vereyim. Hatta masanın da Yavaş için yavaş. bekle. Masanın da şu örtüsünü koyarsak hamur için de hazır olmuş olur alta. Olur mu önce? Bunu tam açmıyorum, böyle açıyorum. Ee, Ben de ıslak mendil alayım. Max'cim bir oraya geçip duruyorsun ama olmaz. Ama olmaz yani. Şunu yırtabilir misin? Sen de kirlettin elini. Bir yerin Kirli. temiz mi? Hayır. İkisi de mi kirli? İkisi de kirli artık. Şey diyeceğim, pastane zeytinlisi mi olacak, ev zeytinlisi mi olacak? O nasıl oluyor? Pastane zeytinlisi için bu çok. Ev zeytinlisi için de sanki yeter gibi. Bakayım. Ha, az mı olacak, çok mu olacak diyorsun. Yeter ya. Sadece biraz fazla büyük olmuş. Sanki zeytinler ama olsun. Önemli değil. Yeter yeter. Ben yürüteyim bunu birazcık, sen şey yap istersen. Ya da eğleşeyim onunla şu arkada. Tamam. Seni rahat bıraksın. Gel hadi. Dur. Şuraya şunu koyalım. Isınmış kapı önü. Gel bakalım. Gel bakalım. Hamurumuzun yarısını alıyoruz. Ama yapışmasın diye un atıyoruz önce. Oo çok güzel.
Nasıl esiyor? Nasıl esti? Unlar kapıdan dışarı çıktı yarısı. Bizim de kemiğimizin uzak bir bölümü kalmış burada. Evet, bıraktı onu orada. Onu görünce hemen beni de unuttu. Bunu zeytin ekmek için kullanacağız. Hmm. Geri kalan yarısını Normal ekmek için. normal ekmek için kullanacağız. Bu burada mayalanmaya devam edecek. Şöyle hemen bir ufaktan yoğuralım. Çok oynak bir masa oldu. Hazır içeri gelmişken bir şey daha isteyebilir miyim? İşte bakalım ne isteyeceksin. Oklava. Oklava. Ortadaki mutfak çekmecesinin arka tarafında. Önce elle yapalım. Aslında bizim oklava değil de merdanemiz olsa daha mantıklı. Evet bence de. Merdanelik işlerimiz daha çok oklavalık değil aslında ama daha az yer kapladığı için Sen merdanelik işleri oklavayla çözmeye çalışıyorsun. merdanelik işleri genelde elle çözmeye çalışıyorum. O zaman ben çocukla ilgilenmeye devam edebilirim. Ay, teşekkürler. Oo. Eski ustalardan kim kaldı be? Yalnız bunu şeyin şekline göre açmam lazım şimdi. Dikdörtgen. Evet. Yuvarlak değil de. Ödümü kopardım Max. Max'in havlamasına alışkın olmayınca şaşırtıyor böyle havladığında. Ne oluyor diyor insan. Biraz benden kaynaklanmış olabilir. Seni alalım şuradan. İçini hazırlamaya başlıyorum. Bence gayet açtım. Dur. Ne yaptınız Güler Hanım? Fırça isyan etti. Böyle şeyler. Oo zeytinler de geldi. Evet, çok az kaldı. Bitiyor bunun işi. Ekmek hamuru ne durumda? Ona bir bakabilir misin? Kabarmaya başlamış mı? Hemen bakalım. Evet. Biraz. Poşeti yapıştırma üstüne. Poşeti yapıştırmamak istedim aslında. Oo. Bol zeytin. Ev usulü. Şunları şöyle bir pinçikleyelim birazcık. Şöyle şuradan. Biraz şöyle uzatırsak. Fırınımız nerede? Fırınımız nerede? Çok güzel bir soru sordun. Şu an nasıl canım yanıyor anlatamam sana. Kıyamam. Evet. İçi temiz. Şöyle koyuyorum. Biraz daha oldu. Hadi bakalım. Hadi bakalım. 3, 2, hoppa. Ucunu da şöyle birleştireyim mi? Birleştir. Bunu bastıracağım şöyle. Neden? Çünkü bu kabaracak zaten. Evet. Tamam. Oo, bu kadar. Üstüne yumurta süreceğiz. Geçen sefer yaptığımız hatayı yapmamak için bu sefer şöyle yapacağım. Şunu koyuyoruz. Sonra aradan bakmıyoruz. Çünkü saçlarımız yanıyor.
Geçen sefer böyle bir tecrübe edinmiştik. Sonra bunu da koyuyoruz. Şeydeki gibi ev mantığında. Önce bunlar ısınıyorlar. Bunlar ısındıktan sonra koyuyoruz. Önce fırını ısıtıyoruz yani. Evet. Geçen sefer direkt koymuştuk ve o yüzden uzun süre beklemiştik birazcık. Belki üstü daha iyi kızarır böyle diye düşünüyorum. Bakalım göreceğiz. Herkes kendi alanını temizlesin bakalım. Bir de şey deneyeceğim bu sefer. Hı. Geçen sefer en böyle başlangıca kısa çevirmiştim ya. Evet. Bu sefer kısıkta değil, ocağın kendi kısık ayarında başlatıp kokular Yükseğe mi? gelmeye başlayınca kısmayı planlıyorum. Mantıklı. Hızlı başlayıp, Demlensin evet, sonrasında. hızlı başlayıp Şunu da verebilirim. Bununla işimiz bitti. olacağım bir saniye. Bunu kahvaltıda yeriz. Evet evet. Evet, bence ısındı. Bayağı güzel sıcak yayılıyor. Elle şey yapsana. Yayılıyor zaten, dışı bile sıcak. Da tek elle nasıl yapacağım onu bilemedim. Onu ben alsaydım keşke. Plastikleri şöyle çekeyim. Haydi bakalım. İyi pişmeler. Bay bay. Bakalım ne kadar zamanda pişecek. Kızarmış ya bayağı. Allah güzel Kapattım görünüyor ha. altını. Yani Kıtır pişmesinde kıtır görünüyor. sorun yok. Üstü zor kızarıyor sadece ama bence onu da çözdük. Küçüğe alarak daha etkili oldu. Evet. Şimdi bunu çıkartacağız ve ızgaranın üstüne soğumaya bırakacağız. Oho. Ondan sonra da ekmekleri yapmaya başlayacağım. Onları katlayacağım. Onu nasıl Tamam. yapalım? Nasıl Sofra yapalım? bezi koyalım. Şu turuncu olanı koyalım. Tamam. Ondan sonra Senin bunun kullandığın şeyin vardı. onu üstüne örteceğim. He. Altında kalsın. Izgarayı Şunu onun bir üstüne koyacağım. silkelettireyim. O temiz kullanılmadı ya, o yüzden onu dedim. Şöyle yapayım mı? Geniş geniş. Olur. Kapatalım. Üsttekini alıyorum değil mi sadece? Evet. Alttaki kalıyor zaten. Ha, şu Saplarından tutunca plastiği mi alacağım? onu da alabilirsin. Tamam. Onu öylece bırak. Bir şey olmaz, silikonu. Izgarayı nasıl alacaksın? Onu alabilir misin? Alırım. Sıcaktır ama o da. Hiçbir şey olmaz. Evet. Izgarayı koy. Şunu şöyle koyalım. Bunu bunun üstüne koy. Atacağız şimdi. Öyle değil. Bunu alacağız. Boşa çıkacak bu. He öyleli. Evet. Anladım. O zaman dur. Evet. Tamam. Dur. Tamam. O tarafını kullan. Hayır. Şöyle yapacağım. Bak şimdi ne yapacağım. Bak şimdi. Hadi yandı elin. Hayır hayır. Yanma yok. Uf, çok zormuş ya. O bezi kullanacaktım ya ben. He. Tamam. Evet, bezsiz koy. İşte bak Ya bunu işte o yaptırmamak sıcak, evet. lazımdı. Silikon o kadar ısınmıyor da. Evet. Evet, o alttan hava alması lazım. Şimdi. Şunu şurada. Bezlerle Evet. imtihan. Tamam. Şöyle. Şöyle. Biraz açık kalsın üstü. Tamam. Bezleri geri alalım. Üstüne sirkele. Ben buna saracağız diye Hayır. yaptım da. Onu ben ekmekleri yapacağım ya. Ekmekleri Hmm. mayalanırken kullanacağım ben onu. Tamam. İyi, kızarmış bayağı ya. Bence kızarmış. Çok da güzel görünüyor. Evet, güzel de kabardı. O zaman gelsin ekmekler. Oh. Zeytinli. Alabiliriz. Ne? Zeytin. Ama çekirdeksiz zeytin. Neden? Soymak zor mu geldi? Yo. Daha ne? Onların tadı biraz daha farklı oluyor ya. Çekirdek. Daha tuzlu. Çekirdeksiz zeytinlerin tadı Öyle bir farklı şey mi olur. var siyah Hayır. zeytinde? Evet, tadı farklı oluyor onların. Bizim bu aldığımız gibi değil tatları. Ben siyah zeytinin çekirdeksiz halini hiç görmedim. Yeşili gördüm de. Kesik kesik. Ezme. Ezme ya değil, da. hayır. Ezme de olur ama. Evet, olabilir. Ezme de Daha olur. pratik olur. O zaman Evet, sıradaki. bu soğumadan şunu geri Onun atalım içinde içine. dursun. Evet, bunu takalım ki sen uzaklaşma buralardan. Etrafımıza motorcular gelince bir anda ortalık karıştı. Max çok hoşlanır. Hemen koşturur motorcuları Hayır. çünkü. Hayır. Motorları da koşturur, yanmasın kolu bacağı. Evet.
Aferin. Bak buradan. Buradan bak abilere. Bak oradan. Heh. Kuyruğa bak ya. Hayır. Sanki onu sevmeye geldiler ya. Hayır. Eşek sıpalığı yapma. Şimdi bana bak. Max, herkes seni sevemez. Herkes seni sevmek zorunda değil. Biz Bunu zaten öğren seviyoruz artık. seni. Olmaz. Pandemide herkes gibi biz de ekmek yapmıştık. O zamanki tecrübelerden ekmek püf noktaları. Ekmek hamurunu böyle katlıyoruz sadece. Katlaya katlaya. Katlayarak yapıyoruz. Evet. Ya. Beze yaparken böyle yuvarlamıyoruz, katlıyoruz. Buradan buraya, buradan buraya. Ama asıl şekillendirirkenki katlama Esasen o mu en önemli? büyük püf noktası. Evet. Biraz küçük oldu sanki ama neyse. Bunları da koyalım da bunlar da pişsin bir yandan. Evet. Yarın Bunlar sabaha. yarın sabah zeytinli. Bunlar akşama. Aa, Öyle mi? bir de yemek mi yapacağım? Ha. Aa, Ha, onu yiyeceğiz evet sadece. bunu yiyeceğiz ya. Aa. Bir de yemek mi yapalım istiyorsun peşine? Ne bileyim. Yemek yapmaya vakit kalmadı kusura bakma. Eh. Tamam. Yürek dayanmıyor bu poğaçalara Vallahi ekmeğe. billahi. Poğaçalara yürek dayanmıyor. Kaç saattir uğraşıyor kızcağız. Sonuncu mu? Daha bitmedi. Daha yeni bölüyoruz bezeleri. Sonuncu evet ama ilk aslında. Böyle böyle açıyoruz tamam mı? Hı hı. Gözüküyordur o taraftan değil mi? Gözüküyordur. Şöyle döneyim mi? Yaklaştırıyoruz şu anda. Böyle açıyoruz. Tabii benim küçük yaptığıma bakmayın. Normal ekmek boyutunda da yapılabilir bu. Şuradan katlıyoruz şöyle. Katlayıp şöyle bastırıyoruz. Tamam mı? Sonra bir kat daha çeviriyoruz. Sonra buradan bir daha bastırıyoruz. Hı hı. Sonra bir kat daha. Aslında ekmeği kabartan şey bu. Katlanmalar. Evet bu katlanmalar. Oh. En sonucunda şöyle birleştiriyoruz. Sonra buraya altta kalacak şekilde. Şöyle küçük. Tontik ekmek şeklini alıyor. Biraz yan çevirirsen kameraya karşı. Evet. Şöyle. Şimdi şu silikon kabı alıp içine yerleştirip öyle keseyim değil mi? Evet. Hepsi sığar ya değil mi? Yani. Ya da dışarıda keseyim şimdi sıcaktır o. Şöyle ekmek görseli yapıyoruz direkt. Biraz daha derin. Şöyle birkaç posta keselim. Ben biraz yuvarlak yaptım kenarlarını çünkü bizim kabımıza daha iyi sığacak böyle. Biraz zorla sığdırdım ama ite kaka. Bence güzel görünüyor. Şimdi de bunların üstüne su sürüyoruz. Hamuru nemlendiriyoruz tekrar. Sonra fırına. Dikkat edelim. Yok sıcak. Şuraya koyayım. Haydi bakalım. Şimdi ortalığı toparlayalım şöylece hemen. Bunu direkt ters kapatabiliriz. Tamam. Çift tutsana aşkım. Tek incecik tutuyorsun. Aşkım bu ısınmıyor o kadar. Peki. Bak şimdi bunu Dur, şöyle yapıyorum. Devirme. Şu tarafını alacağız. Ha pardon. Şöyle 1, 2, 3 hoppa. Of. Biraz daha kızarsa güzel olur bu şuna yani. Yok, güzel. Şuraları bir tık yumuşak gibi ama. Yani yumuşak olsun. Oh yandım. İçi nasıldır acaba? İçi pişmiştir ama çok sıcakken kesilmez o. Şöyle Tamam. kontrol edebiliriz içini. Pişmezse Pişmezse? hamur kalır orada. Hamur gelir etrafına. Sert yerden de batırabilirsin. Evet pişmiş. Sadece üst tarafları tabii birleşmiş. Birleşmenin haricinde de üst tarafları Normalde böyle. evet. Normalde mini mini ekmekler. Ben tembellik ettim. Hepsi bir pişsin artık dedim. Çünkü çok acıktım. Çok acıktım. Çok acıktım çünkü. Evet şimdi bunlar Şimdi- dursun. Diğerini de Hı.
Şunu alalım. Bunu da keselim. Tamam. Of şuna bak ya. Kocaman bir simit gibi ha. Evet. Çok güzel görünüyor. Geldim ben de. Hazırsan Evet dilim yani kek gibi dilimle. Altları birazcık sert olmuş da. vay be çok güzel görünüyor. Bakalım tadı da kendisi kadar güzel mi? Şunu şöyle büyük yapalım. Hmm, Biraz soğumuş ama. Al bakalım sen de zeytinyağı. çok güzel olmuş. Olmuş mu? Hı hı. Bunda İnce ince kat kat. çözmemiz gereken şey şu. Bak. Şu Isıramadım. taraf biraz sert kalıyor. Şu En kısmı. iç kısmı çünkü Evet. orası. Alevin en çok yayıldığı yer. Bir de bir tık uzun beklettik ya şey olması için. Hmm. Üstünün kızarması için. Muazzam olmuş. Eline koluna sağlık. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Gelsin hamur işleri. Bakalım biz bu ocaküstü fırın sayesinde kaç kilo alacağız? Hep birlikte zaman gösterecek bunu. Bence almayız. Kahvede görüşürüz dostlar. Biz yemeye devam edelim. Evet. Evet. Gülcan Hanım. Nasıl başladı Kayseri? Çok güzel başladı. Şu su motoru olmasaydı. Evet. Su motoru olmasaydı gerçekten cennet gibi bir yerdeydik. Arkadaşlar Allah'tan. saat 9'a kadar falan devam Evet. etti. Yani bir yarım saat olmadı herhalde durması. Evet. Çok şükür. Vallahi başımız ağrımış ya. Bundan sonra çok güzel devam eder inşallah Kayseri. Önceki şehrin yorgunluğunu burada attık aslında biraz da. Evet biz Mersin'de hızlı gezdik Hızlı aslında. gezdik çünkü çok gezilecek yer vardı ve birleştire gidelim dedik. Tabii ki hani o videoları bir günde çekmedik. Aralarda biz dinlendik ama işte ertesi gün yeniden gezmek, yeniden onun rotasını, planını yapmak. Mersin'de eğer daha önce maalesef Antalya'da öyle yaptık. Hı hı. Yine birkaç yeri birleştirdik Antalya'da aslında ama çok uzamıştı videolar. Yani 2 ay, 3 ay boyunca neredeyse bir şehrin videolarını paylaşmakta hem sizi sıkmasın hem bizi sıkmasın istiyoruz. Evet. Çünkü öbür türlü bitmiyor. Antalya'da bunu deneyimledik. Bitmiyor. Evet Antalya'da bunun deneyimini yaşadık. Yaklaşık 16-17 tane video paylaştık Evet. sadece Antalya ile ilgili. Ki bazı yerleri de paylaşmadık bazı Evet. yerleri de. Es geçtiğimiz yerlerde oldu. Özellikle şelaleler tarafını tamamen es geçtik neredeyse. Evet. Ona rağmen hani biz bile sıkıldık devamlı Antalya'yı anlatmaktan. Hala Antalya'daymışız gibi sürekli Evet. böyle. Yani bir de şehir değiştirdikten sonra da zor oluyor. Çünkü videolar çok birikmiş oluyor. Biz ilerlemiş oluyoruz. Sanki videolar güncel değilmiş gibi oluyor ama aslında bizim hızlı hareket etmemizden kaynaklanıyor ya da Evet. işte bölümlere ayırmamızdan kaynaklanıyordu videoları. O yüzden Mersin'de bunu yapmak istemedik. Ki bundan sonraki şehirlerde de böyle devam edeceğiz muhtemelen. Evet. Çok gezi noktası olan yerleri birleştire devam edeceğiz. Ama mesela böyle bir yer denk geldiği zaman da bunun için Evet. ayrı bir böyle bir dinlence videosu böyle bir şeyler çekeriz muhtemelen. Tabii. Mersin'de 6 video ile kapatmış olduk. Karavan hayatından biraz uzak kalmış olduk aslında videolarda. Evet Mersin'de bir yani ben anlamda. hoşnut değilim açıkçası. Evet biz Yani. yaşadık ama size aktaramadık tabii o dinlendiğimiz akşamları. Evet. O yüzden bu video bizim için de umuyorum ki sizin için de güzel olmuştur. Öyle. Daha bir karavan hayatı oldu bu. Evet. Yani ben de çok memnun değilim çünkü kanal karavan hayatından çok gezi hayatını adapte etmeye Evet. başladı. O da açıkçası benim çok içime sinmiyor. Evet Çünkü tabii ki 81 ili gezmek için yola çıktık ama biz Evet. bir karavan hayatı yaşıyoruz ve hep bu kadar aktif gezmiyoruz da. evet yani kanal o değil aslında. Evet. Anladın mı? Tabii Hani, o da var içinde ama çoğunlukla karavan hayatında Evet. dinlendiğimiz, keyif aldığımız, sakin geçirdiğimiz vakitleri hem size aktarıyoruz hem biz yaşıyoruz. Aslında bu kısmını yaşamaktan daha memnunuz karavan hayatının. Tabii Ama ki. tabii ki 81 ili gezerken de gezip görelim, size de gösterelim istiyoruz. Bazen abartabiliyoruz. Evet. O yüzden inşallah bundan sonra daha bir karavan hayatı olacak. Tabii bunun en şeyi şehirler buna izin vermesi Tabii. gerekiyor. Mesela Mersin izin vermedi buna. Evet. Ama şimdi Kayseri inşallah izin verir.
Kayseri'de doğada vakit geçirebileceğimiz, ne bileyim yukarıda Kızılırmak etrafında da barajın üst tarafına kalacağımız birkaç lokasyon gözüme kestirdim mesela falan. Hani yine karavan hayatının öncelikli olduğu bir Rotamız var. rotamız var. Öyle bir şeyimiz var yani şimdilik. Ya şöyle, Kayseri'de gezmek istediğimiz yerlerin çoğu doğa içerisinde olduğu için Evet. biz de konaklayabileceğiz diye düşünüyorum. Şu anda hala ormanlara giriş yasakları var. Yeni başladı aslında. Evet. O yüzden biraz ormanlara girmekte problem yaşadık Mersin'de. Belki doğada daha fazla vakit harcayıp videoları bir tık daha bölebilirdik. Ama işte yukarıya çıktığımız ormanda kalmak yasaktı. Sahiller kalabalık, yaz geldi, tatil oldu, bayram oldu falan derken o yüzden biraz hızlı geçtik. Yani oraları. yan yattı çamura battı arkadaşlar. Biraz Evet. öyle oldu ama Buralarda şimdi artık geçmişe mazi, geleceğe niyazi. Şimdi önümüz Kayseri. Niyazi'ye doğru gidiyoruz. Evet, Niyazi'ye doğru gidiyoruz. Kayseri'ye doğru devam edeceğiz. Kayseri'nin güzelliklerini gezeceğiz. Hepsini bizim gözümüzden ev konforunda sizlere aktarmaya çalışacağız. Bakalım, umarım beğenirsiniz. Kanalımıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ben özellikle üretmiş olduğumuz, el emeği üretmiş olduğumuz parakort bilekliklerimiz, hayatta kalma bilekliklerimize göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Sevgili patil dostları için üretmiş olduğumuz parakort tasmalardan alan değerli takipçilerimize yine ayrıca teşekkür ederiz. Yorum ve beğenilerini bizler için eksik etmeyen takipçilerimize yine ayrıca teşekkür ederiz. Bizlere doğrudan destek olan, süper teşekkür satın alan, katıl abonelikleriyle mazot desteği yapan, farklı desteklerde bulunan hepinize çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Evet, siz olmasanız bu kadar gezemeyiz. Kesinlikle. Yani bu gezimizin birincil para kaynağı üretmiş olduğumuz parakort bileklikler. İkinci para kaynağımız siz değerli takipçilerimizin yapmış olduğu yardımlar ve YouTube gelirimiz. Evet, zaten bileklikleri de aslında şöyle, biz bir online satış sayfası olan Shopier üzerinden satış yapıyoruz ve bunun reklamını başka bir yerde yapmıyoruz. Evet. YouTube videolarımızda duyuruyoruz, Instagram paylaşımlarımızda ve Facebook paylaşımlarımızda paylaşıyoruz. Yani onları da aslında sadece takipçilerimiz satın alıyor. Evet. Tabii yani bir pazar yerinde evet. satmıyoruz bileklikleri. Sadece takipçilerimizle iletişim kuruyoruz. Evet. Takipçilerimizin arkadaşları olursa onlar bizimle kontak kuruyor ve o şekilde bilekliklerin satışı gerçekleşiyor. Herhangi bir pazar yerinde, bir e-ticaret sayfasında bir satışımız yok arkadaşlar. Sadece biz üretmiş olduğumuz bu bileklikleri Shopier linki üzerinden satışını gerçekleştiriyoruz. İşte Shopier üzerinden sizler bizlere destek oluyorsunuz arkadaşlar. Teşekkür Bunun için ediyoruz. de ayrıca teşekkür ediyoruz hepinize. Tekrar tek. Tek ne kadar çok teşekkür ettik ya. Evet, ama teşekküre değer şeyler. Evet, kesinlikle. Kesinlikle öyle. Çok yorulduk bugün. Dinlendik güya ama. Yani bugün bu ses gerçekten bizi yordu. Yani inanılmaz bir baş ağrım var şu anda. Ensemden Bir de biz vuruyor. yemekten hemen sonra video yayınındaydık. Yine canlı sohbetteydik Evet. sizlerle. Ve o esnada da durmadı. O Evet. esnada da böyle zıngır çalışmaya devam etti. Ya, tüm gün o sesi dinlediğimiz için bu videoda o sesten çok şikayet etmiş olabiliriz. Kusurumuza bakmayın. Umarım bundan sizi sıkmamışızdır. Belki videoyu düzenlerken birkaç şikayeti kırpabilirsin. Çünkü gerçekten çok Ay. söyledik bunu. Ama yani Yani çekilir gibi değil ama ya. şöyle Tatlım. güzel kuş sesleri, böcek sesleri, börtü böcekler, su, Bak. rüzgar. Evet. Şu an buzdolabının fokurtusu geliyor. O muhtemelen Yavaş. çıkıyordur kameraya ama Cırcır böcekleri Çok var güzel dışarıda ya. yani. Yani bugün o motorun sesinden hiçbir şey duyamadık. Duyamamaya da geçtik. Baş ağrısı artık yani tüm gün. bir sabah benim yaptığım dış çekimde bir yakaladık sessizliği. İşte ondan sonra saat 9 gibi falan kahvaltı yaptık. Biz kahvaltı yaparken başladı. İşte akşam 10'a kadar falan devam etti hiç aralıksız. Neyse. Neyse diyelim dostlar. Değerli vaktinizi ayırıp bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda Kayseri'yi gezmeye başlayacağız. Evet, Kayseri'nin ikinci videosu olacak. Kayseri'nin güzelliklerini ev konforunda sizlere aktarmaya devam edeceğiz.
Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.